Şimdi arkadaşlar kullanmayacağımız bir ipi, yani bunu söküp atacağız. Böyle bir seçtim ben bordoyu. Şöyle önden arkadan ipimi geçirerek her sıraya başlangıçta yaptığım gibi şöyle geçiriyorum. Burada arkadaşlar ilk sıram sökülüyor diyen abonelerim oldu. Burada dikkat etmeleri gereken şey, bakın, birini önden birini arkadan çeviriyorum. Hepsini önden ya da arkadan alırsanız örgülerinizin ilk sırası sökülür. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Geçiriyorum tansiyon ayarımdan. Bu arada sıkı bir örgü istiyorsanız bu detayı unutmayın. Bakın nasıl geçirdiğimi. Burada şöyle 5 sıra örüyorum. Beş sıra ördükten sonra şöyle bakın attım, yani çıkarttım. Şöyle bu ipimi ortaya alıyorum. Şimdi asıl tokam benim beyaz olacak. O yüzden beyazla, bakın, beyazın hemen solundan renk değiştirirken geçiriyorum. Yine tansiyon ayarımı yerleştiriyorum. Şöyle. Ve örgümü örmeye tekrar başlıyorum. Bu sefer beyazla örüyorum. Ben 10 sıra öreceğim arkadaşlar beyazla. İsterseniz 5 ve 15 sıra örerek değişik boyutlarda tokalarda elde edebilirsiniz. Ben 10 sıralık bir toka yapıyorum. Şunları da şöyle. Evet, bakın 10 sıra ördüm. Burada gösterge sayacım 15 oldu, yani 5 sırası bordo ile yapmıştım. Şimdi bu ipimi buradan kesiyorum. Bakın, kaçmasını istemiyorsanız da şöyle bunu düğümleyebilirsiniz. Bu arada renk geçişleri yaparken de bu işlemi kullanıyoruz. Hemen şöyle beyaz ipimi de şöyle kestim ve bordo ipimle tekrar bir 5 sıra örüyorum. Şöyle geçirdim. Evet, bu örgümü de ördükten sonra bordo ipimi şöyle tamamen, bununla işim bitti. Bu arada kaçmasın diye şuraları bağlamayı unutmuyorum. Ve şimdi 2 sıra hiç ipim yok. Çevirdiğimde arkadaşlar örgümü dışarıya almış olacağım. Bakın ikinci sıramda atıyor zaten kendi. Evet, şimdi arkadaşlar örgüm şöyle gördüğünüz gibi tersini çeviriyorum. Tersindeyken şöyle buralarını şöyle katlıyorum elimle ve tokayı şöyle geçiriyorum. Ben siyah toka vardı elimde, bununla yaptım ama aynı renk yaparsanız tabii daha iyi olabilir. Çok da gözükmüyordu aslında. Şimdi yapınca anlayacaksınız. Bakın, iki düğümlü olan yerin hemen yan tarafındaki şu beyaz dişlilerim görünüyor zaten. Bunlardan şöyle ilmek kaydırma diyoruz biz tığda buna. Bir soldan aldım, bir sağdan aldım. Bu şekilde tüm sırayı
yapıyoruz. Bakın toka da zaten içinde kalmış oluyor bu yöntemle. Şöyle tüm sırayı yapıyorum. Bakın son sıralarıma kadar geldim. Geldikten sonra şu ilk ip değiştirirken başladığımız düğümlü olan beyaz ipleri şöyle çekerek kurtarıyorum. Düğümünden yani bordo ipten kurtarıyorum. Bir bu taraftan aldım yine. Şöyle çektirdim. Diğer bordo ipimle beyazımı da çözüyorum. Yani bunu bağlamayıp uzun da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz garantici olduğum için bunu düğüm attım. Ama tabii çözülebilir miktarda bir düğüm atsaymışım daha kolay olurmuş. Yani yeterince uzun olduğu için şöyle kestim. Şimdi bu iki beyaz ipi birbirine düğümlüyorum arkadaşlar en son aşamada. Şöyle bordolarından da kurtardım. Bakın şöyle bir şey çıktı karşıma. Şimdi bu bordo ipleri şöyle tutup çekiyorum ve söküyorum. Bir tarafı söktüm. Diğer tarafta biliyorsunuz ki başlangıç adımlarında içinden yani ilmeklerin içinden geçen bir sırayla karşılaşırız. O yüzden bu ipi bakın buradan çekersem büzülecek. Tam karşı tarafından çekip ipi içinden geçiriyorum. Çıkartıyorum önce. Şöyle çektim bakın geçti ve ilmekler boşta kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi söküyorum. Böyle sökmek daha kolay olur ama yok ben uğraşamam diyorsanız asıl ördüğünüz yani bendeki beyaz renge zarar vermeden kesebilirsiniz de. Şöyle çektiğimde bakın tokam hazır oldu. Bu düğümlü yeri de yine tığ yardımıyla içeriye çekiyorum. Yani içinden siyah ip çok da gözükmüyor arkadaşlar. Şu anda güneş vurmasına rağmen bakın hiç belli bile değil. Yani taktığınızda zaten hiç belli olmayacak. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar örgü makinalarımla tokalarımı ördüm. Bu beraber yaptığımız değil. Bu beraber yaptığımız. Bu beraber yaptığımız 10 sıra örüp yaptığım toka. Bu 15 sıra olan toka. Bu da 5 sıra olan toka. Yani bence en ideali tabii ki 15 sıra olan oldu. Tabii farklı ip kalınlıklarıyla yaparsanız farklı sonuçlar da elde edebilirsiniz. Ben bu boyutu daha çok sevdim. Umarım fikir olmuştur size de. Siz de kanalıma abone olup bildirim butonunu açıp yorumlarla benim yanımda olduğunu izlediğinizi hissettirip ya da fikir ve önerilerinizi sunabilirsiniz. İsterseniz de Demet Kurtdere Instagram hesabından da iletişime geçebiliriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.